35. kattan herkese merhaba. Bugün nasıl bir konumda olduğumuzu videonun girişinde sizlere göstermek istedik. İstanbul tamamıyla şu anda ayaklarımızın altında bulunuyor. Şimdi Torun Center'ın giriş kısmından videomuza başlıyoruz. Tekrardan selamlar. Öncelikle Torun Center hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Toplam 36.000 metrekarelik bir arazisinde kurulmuş ve 4 tane bloktan oluşuyor. Bir bloğu ise ofis bloğu, diğer blokları ise rezidans bloğu şeklinde. Ofis bloğu toplam 36 kat, diğer bloklar ise 42 kat şeklinde ilerlemiş. Bugün ise biz 2 tane daire göreceğiz. Kanalımızda bir ilk olacak. İlk kez bir 1+1 göreceğiz. Toplam 97 metrekare ve 715.000 dolarlık bir fiyatı var. Diğer göreceğimiz daire ise 4,5+1, 35. katta ve 4.825.000 dolarlık fiyatı var. Ayrıca 407 metrekare dairede. Evet, şimdi turumuza başlayacağız. Direkt evin giriş kısmında görüşürüz. Tekrardan merhaba. 1+1'e geldik. Şu anda 19. kattayız. Buradan 35. kattaki bir daireyi göreceğiz. Şöyle kapıyı tam kapatayım. Öncelikle sol tarafında bir vestiyer bulunuyor. 3 kapaklı. Sağ tarafında ise akıllı ev sistemi yerleştirilmiş. Bu sistemden tamamıyla aydınlatmanızı, panjurunuzu, klimanızı, perdenizi kontrol edebiliyorsunuz. 1+1'deyiz, o yüzden hemen mutfağa girmiş olduk. Mutfak ve salon bir arada bulunuyor. Bu kanaldaki aslında ilk kez bir 1+1 turu yapıyoruz. Yani lüks konseptteki ilk 1+1 turu da Torun Center'a kısmetmiş. Evet, hemen arkamda gördüğünüz mutfak tamamıyla L şeklinde geliyor ve Miele'nin ankastreleri kullanılmış. Şöyle buzdolabından göstermeye başlayalım. Burada tabii bizim görmeye alışık olduğumuzdan daha küçük bir buzdolabı var. Yine Miele'nin ve buradaki tezgah neolitik şeklinde yapılmış, tamamıyla İspanya'da ithal olarak gelmiş bir tezgah ve bu tezgahın özelliği yanıp çizilmiyor olması. Yani hem yanmıyor hem de çizilmiyor. Burada mikrodalgayı görüyoruz. Ocağımız, davlumbazımız ve fırınımız bulunuyor. Yine aynı şekilde. Şurada bulaşık makinesini de gösterelim. Gömülü yerleştirilmiş. Evet. Burada da Gruye'nin bir bataryası yerleştirilmiş. Bence mutfak bir 1+1'e göre gayet geniş kullanılmış. Yani alt ve üst dolaplı olarak yeterli bir depolama alanı var. Hemen bu mutfağın yanına da bir yuvarlak masa gelmiş. Aslında yani böyle tasarımsal fikirler çok veren bir kanal değil ama buraya bir ada tasarım gelmesi güzel bir görüntü yakalarmış. Mutfağın hemen devamında da salon geliyor. Salonda da ben öncelikle manzaraya doğru gitmek istiyorum. Ondan sonra devam edelim. Çünkü buradaki en önemli şey bence konum ve manzara. Karşımızda Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz. Hatta Çamlıca Kulesi'ne kadar da gözüküyor. Manzara şu anda 19. kattayız. Ona göre gayet güzel. Ancak 35. kata çıkacağız birazdan. 35. katta daha iyi bir manzara ve deniz manzarası göreceğiz. Burada kısmi olarak bulunuyor. Şimdi salona döndüğümüzde ise salonda L bir koltuk kullanılmış. Hemen karşısında da bir TV ünitesi geliyor. Yani gayet 1+1'e göre de yeterli bir salon yine var diyebiliriz. Aslında ben bir bekar olarak söylemek istiyorum. Gayet evet, yeterli bir 1+1 diyebilirim. 97 metrekare bir ütü olan bir daire. Tabii ki biraz daha büyük olması normal. Burada da şöyle dönmüş ama tek kişilikte bir koltuk manzaraya karşı yerleştirilmiş. Şimdi devam edelim. Buradaki tuvalet banyo görelim. Tabii 1+1 olduğu için bir tane tuvalet banyo var. Ancak tabii atlamadan öncesinde burada tüm ışıklarınızı yine açabildiğiniz, klimanızı kontrol edebileceğiniz yerler bulunuyor. Şöyle üst kısımdaki klima boşluğunu da yine gösterirsen sevinirim. Az kalsın tuvalet banyoya gidiyordum. Sağ tarafımda yatak odası var ancak dediğim gibi önce tuvalet banyoyu göreceğiz. Hatta öncesinde şöyle çamaşır
yerinizde, yani çamaşır makinesi, kurutma ve yıkama yerinde yerleştirilmiş. Şimdi ortak tuvalet banyoya bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafında asma bir lavabo yerleştirilmiş. Hemen üstünde de 3 kapaklı bir ilaç dolabı görüyoruz. Şöyle en azından tersim döndü. Evet. Şöyle 2 tanesini göstereyim. Sol tarafımda ise tuvaletin hemen üst kısmına bir niş bölümü yapılmış ve buradaki bence en hoş detaylardan biri, tuvalette mi bu detay Berkay diyeceksiniz. Evet, buradaki kırmızı çizgi bu rezidans dairesinin dış görüntüde de, yani geceleri açılan ışıklarda da kırmızı bir çizgi var. Aynı bu şekilde resmen orayla bir bütünlük yapılmış. Evet, walk-in duşa geldiğimizde de yine burada bir niş görüyoruz. Aydınlatması da LED'i de yerleştirilmiş. Hemen üstümüzde de bir yağmur başlığı görüyoruz. Duvara gömme şekilde yerleştirilmiş. Yine duş alanı da gayet yeterli diyebiliriz. Şimdi Mehmet, yine senin üstüne doğru geleceğim. Yatak odasına da bir gidelim. Evet. Yatak odasına girdiğimizde karşımıza çift kişilik king boy bir yatak çıkıyor. Hemen sol tarafında da çift kapaklı bir dolap kullanılmış. Oturduğumuz zaman karşımızda yine tamamıyla hem manzarayı görüyoruz hem blokları görüyoruz. 19. katı bitirdik. Şimdi 35. kattaki 4,5 artı bir daireyi göreceğiz. Yukarıda buluşuruz. ...35. kattan tekrardan selamlar. Bu sefer bir farklılık yaptık. Salondan turumuza başlıyoruz. Büyüklüğü yeterince iyi olan ve 7 tane pencereyle doğal ışığın tamamıyla aldığı bir salondayız. Tabii ki videonun da başında gösterdiğimiz gibi önce bu manzarayı göstermek istiyorum. Mehmet, yani tamamıyla İstanbul ayaklarımızın altında görüyoruz burada. Evet, harika manzara. Bu arada Berkay, sanırım ben bu boğaz girişini ilk defa görüyorum böyle. Evet, yani çok net gözüküyor. Hemen sağ tarafında Cevahir'i görüyoruz. Karşımızda Süzer Plaza gözüküyor ki daha önce bu seriyi ilk başlattığımız yerde tabii Boğaz Köprüsü gözüküyor aslında. En önemli detay Boğaz Köprüsü'nü söyleyebiliriz. Arkasında Çamlıca'yı görüyoruz, Üsküdar'ı görüyoruz, Halic'i görüyoruz. Yani her yeri görüyoruz aslında. Yani İstanbul'u görüyoruz. Evet, aslında gerçek anlamda İstanbul ayaklarımızın altında. Bir de bu cepheye de bakalım. Burada da bir manzaramız var. Ancak biraz daha şehir manzarası tabii ki. Denize aslında Boğaz Köprüsü de gözüküyormuş, çok affedersiniz. Yani hem köprü hem şehir manzarası. Burada bir detay da vasistas penceremiz bulunuyor. 35. katta vasistas pencere bulunması önemli bir detay. Petekler kısa petek şeklinde kullanılmış. Evet, böyle geçersen burada klimaları da gösterelim. Klima sistemini de gösterelim. Tavanda da tüm odalarda gömme klima sistemimiz bulunuyor. Şimdi çok büyük olan bir mutfağa doğru ilerleyelim. Mutfağa geçerken burada bir lavabomuz bulunuyor. Ancak lavaboların ışıkları şu anda çalışmıyor. O yüzden aşağıyı önce gösterme sebeplerimizden biri de oydu. Aynı aşağıdaki banyoyla aynı şekilde hemen mutfağınızın yanında bir lavabonuz var. Mutfağa girdiğimizde karşımıza ada tasarımlı mutfak çıkıyor. Ancak ben yine manzaraya gitmek istiyorum çünkü daha önce bu kanalda bu kadar iyi manzaralı bir mutfak göstermedik açıkçası. Ve genişliğinin de gayet iyi olduğunu söylemeliyim. Salondaki manzaranın da aynısı yine burada da devam etmiş. Yani Ada Berkay, evet. sözünü kesiyorum Tabii, ama buyur. normalde biliyorsun mutfakta televizyon severiz. Evet. Ama bu manzara varken televizyona gerek Yeri yok. yapılmış ancak bence de gerek yok. Önce sağ taraftaki istasyonu gösterelim. Miele'nin ürünleri var. Burada buzdolabını göstereyim ki buzdolabı da Gerçekten çok büyükmüş. bayağı büyük. Ben şöyle bir geçeyim, hatta ne kadar büyük olduğunu da anlayın. Şöyle, evet, kapatalım. Miele'nin diğer ankastre ürünleri de hemen solunda yer alıyor. Şimdi önce LED şeklinde gelen tezgahtan ilerleyelim, sonra adaya da bakarız. Diğer ve üst dolaplarını görüyoruz. Hatta şöyle yine göstermeye başlayalım. 3 tane raf bulunuyor açık şekilde. Aşağıya bakalım. Burada çekmecemiz sürgülü şekilde. Evet, bulaşık makinesi ikisinden biriydi. Bakalım. Evet, buymuş. Miele'nin yine bir bulaşık makinesi yerleştirilmiş. Burada da EV ile bataryayı görüyoruz. Evet. Şöyle basmalı burada dolaplarımız da var. Depolama alanlarının gerçekten bu kadar fazla olması çok kullanışlı oluyor. Ya mutfak çok geniş zaten. Yani tamamıyla genişliğini görüyoruz. Mehmet, bir daha bu açıya gelebilir misin? Buradaki çekmeceleri de gösterelim. Şöyle çatal bıçak çekmecelerimiz bulunuyor. Gösterebiliriz. Yani her yere dolap koymuşlar zaten. Burada da adaya geldiğimizde de ocak ve davlumbazı görüyoruz. Davlumbaz da tavandan inen şekilde yapılmış. Yani bence bu mutfak
geçer puan alır. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ben çok beğendim. Şimdi burada ilginç bir şey var. Evin 2 tane kapısı var. Siz daha hiç kapı görmediniz ancak hemen salonun sol kısmında da kapı vardı. Burası ana giriş. Birazdan göstereceğiz. Burada ikinci bir kapınız ve ardiyeniz bulunuyor. İkinci kapının da aslında mantığı, şöyle açayım göstereyim. Nereye çıktığını en azından görelim. İkinci kapının mantığı hem mutfağa hem de ardiyeye bir şeyler getirilirken, yani şimdi ilerlediğimizde daha net anlaşılacak. Burada da salona yine çıktık. Ana girişiniz burası. Hemen sağ tarafında vestiyar bulunuyor. Ana girişten itibaren ev aslında 2 part gibi. Burada da yatak odaları başlıyor. Yani ortada salon var, yatak odaları, mutfak ve ardiye kısmı. O kapıdan mutfağa tamamıyla servisiniz gelebilir veya diğer teknik kısımlar için bir müdahale gerektiğinde yine oradan girilebilir. Yani bu tarafın rahatsız edilmemesini istiyorsanız o kapıdan giriş yapılabiliyor. Bence lüks böyle detaylarda saklı. Evet, vestiyara bakalım. Şöyle açayım. Burada toplamda 5 kapaklı bir vestiyarımız bulunuyor. İlk girişe de yine gösterelim. İlk girişi yaptığınız kapıda böyleydi. Hatta şu anda da çok güzel gözüküyor orası. Evet, buradan odalarımıza başlayacağız. Ancak başlamadan ortak tuvalete baktığımızda karşımıza asma bir lavabo çıkıyor. Dediğimiz gibi tuvaletlerdeki ışık probleminden dolayı buraları çok sık böyle gösteremedik. Şimdi odalara girelim. İlk odaya girdiğimizde karşımıza yine muhteşem bir manzara çıkıyor. Oda büyüklüğü olarak da fena değil. Ancak tabii ki rezidanslarda odalar çok fazla büyük olmaz. Burada biraz daha özenli seçilmiş diyebilirim. Burada bir ortak tuvalet banyo daha var. Tuvaletteki ışık probleminden hani sık sık bahsediyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Karşımızda asma bir lavabo çıkıyor. Aşağıdakinin aynısında da aynısı, yani 19. katta ne gördüyseniz aynı zaten tuvalette. İkinci odaya girdiğimizde diğerinin daha simetrik gelen şekli diyebiliriz. Yine manzara aynı. Yani Kesinlikle. Aynı güzellikte manzaralar olduğu için oda paylaşımda daha kolay. tabii çocuklar daha rahat oda paylaşımı yapabilir. Şimdi buradaki tuvalet banyo da aynı hemen yanındakiyle. Diğer odayı da gösterelim. Zaten hemen yan odanın simetri şeklinde yapılmış. Eşyasız ev gezmeye alışık olmadığınız için tabii birazcık böyle gözüm arıyor açıkçası. Ancak manzara gerçekten müthiş. Bu arada Berkay, buradaki gözüme çarpan havuzu da göstermek istiyorum. Kat havuzunu söylesek mi çok bilemedim ama insanlar kullanıyor. Şu an kullanmıyorlar. Biraz daha saat geçti. Evet, güzel duruyor. Sonsuzluk havuzu bu arada. Sen seversin. Evet, buradan ebeveyn yatak odasına giriyoruz. Girdiğimizde karşımıza aslında bir bölüm çıkıyor. Sol taraf giyinme odası veya benim tabirimle odacığı şeklinde yapılmış. Karşımıza devam ettiğimizde de tamamıyla yatağınızı yerleştirebileceğiniz bir kısım çıkıyor. Diğer odalardan tabii ki ebeveyn yatak odası olduğu için daha büyük yapılmış. Şimdi videoyu burada tabii ki bitirmiyoruz. Buradan lunch'a geçiyoruz. Bu Torun Center'da kat kat lunch'lar bulunuyor. Biz de bir tanesini incelemek istedik. Şimdi lunch'a devam ediyoruz. Evet, teras alanına geldik. Bu projede, yani Torun Center'da toplamda bir binada 4 tane bu şekilde teras bulunuyor. Yani balkonunuz olmadığı için üzülmenize gerek yok. Çünkü tamamıyla vakit geçirebileceğiniz, balkon gibi aslında kullanabileceğiniz 4 tane kat terasınız bulunuyor. Ve tabii ki manzaranın keyfini evde sürerken burada da sürebiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza tabii ki abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.